Şimdiye kadar aldığımız en pahalı turu aldık biraz önce. Mars'tayız. Dünyanın en büyük tuz gölündeyiz. Eve götürelim bence bunlardan ya. Bunlar da James'in flamingoları. Şu an uçacağız, çok az kaldı. Koko yaprağı çiğniyor. Ben de çiğniyorum aralarda. Polis kontrolüne durdurulduk. Bakalım. Ayrıca Bolivya'da her şehir değiştirmenizde kişi başı 2 Bolivianos para ödüyorsunuz geçiş hakkı olarak. Size bilet veriyorlar. 2-2,5 Bolivianos arası değişiyor. Bu arada burası bildiğimiz çöl. Evet, bayağı çöl gibi yerlerden geçtik. 3,5 saatte geldik. Evet. Ama manzaralar yine çok güzel de sürekli dağ gördük tabi. Pastel renkleri sevmezdim. Pastel renkleri sevmeye başladım bu manzaralardan sonra. Ressam bir arkadaş Latin Amerika'da yaratıcılığının arttığını söylemişti. Anlıyorum yani. Ben çizmek istedim yani ki benim yeteneğim yoktur. Boyamak, çizmek istedim. Çok güzel manzaralardı. Sarılar, kahverengiler, yeşillerle karışmıştı. Sarı yeşil bir yani. de lama, Peru'da sürekli lamadan bahsediliyor da burada bildiğiniz her yer lamaydı. Her yer lamaydı. Git bitmiyor. Rengarenk lamalar. Güzeller. Neyse şimdi geldik Uyunu'ya. Burada dünyanın en büyük tuz gölü varmış. Onu ziyaret edeceğiz. Evet, o kadar büyükmüş ki rehbersiz girerseniz kayboluyormuşsunuz. Silme tuz. Evet. Bu bando bizi uğurluyor. Şimdiye kadar aldığımız en pahalı turu aldık biraz önce. Machu Picchu biletini 2'ye katlıyor neredeyse. Buradan Şili'ye geçeceğiz. Şili'ye geçmek için 3 günlük bir tur aldık. Bizi uğurluyorlar. Ezgi donuyor şu anda. Gerçekten çok soğuk ve de. Hadi bakalım. Uyunu'yu çok fazla göremedik. Akşam üzeri geldik buraya. Hostele yerleştik. Turlara baktık derken zaman doldu. Yarın sabahta tur var. Şimdi Marcado'ya gidip bir şeyler atıştıracağız. Çok soğuk. Burası buz gibi. Ben çift kazak giydim. Ben Evet. de ama konuşamıyorum soğuktan. Evet. Ezgi hastalanmaktan korkuyor şu anda. Uyunu'da görecek bir şey yok. Uyunu böyle küçük bir köy. Marketler olan ve turistik bir yer. Her şey çok pahalı burada. Köy olmasına rağmen çok pahalı. Çünkü dünyanın en büyük tuz gölünün burada olması nedeniyle ve Şili sınırına Sadece o değil, flamingolar göreceğiz. Renkli renkli göller göreceğiz bakalım. Evet. O kadar soğuk ki şu an yeni konuşabiliyorum. Gerçekten dişlerim takırdıyordu dışarıda. Burası Potosi'yi döver soğukluk konusunda. 3 günlük bir... köpeğin güzelliği gerçekten muhteşem bir şey. Burası da Uyunu marketi, pazarıymış. Küçük bir market. Kapanmış çoğu yer gerçi. Şu anda saat 7.30-8 civarı. Ama açık olan yerler var. Evet. Aldık mı? Almadık. Ne alacağız? Bilmiyorum. Peynir, ekmek. 3 gün boyunca bu jiplerle beraberiz. Güzel bir tur bizi bekliyor. Jipimize bindik. 4x4'ler dışında hiçbir şey gidemiyormuş bu yolu. Yolumuzun üstünde tren ölüleri var. Evet, şimdi tren semeteri, tren mezarlarına gideceğiz ilk başta. 3 kilometre bir uzaklıktaymış.
3 günlük bir tur. Aslında pahalı gibi gözükse de değil. Çünkü şöyle tüm yemekleri içeriyor. 2 gece hostel parası onlar ödüyor. Aynı zamanda da San Pedro'ya yani Şili'ye gidiş biletimiz onlardan. Cementeria de Trenes'e geldik. Burası büyük, mesif trenlerin olduğu bir tren mezarlığı. Bu trenler aslında büyük bir testten geçmişler. Çünkü Uyuni birçok ülkeyi ve şehri birbirine bağlayan bir yer olmuş her zaman. Şili'ye yakınlığıyla da biliniyor zaten sınırda Uyuni. 20. yüzyılın başlarında Uyuni tren ağının merkezi olarak düşünülmüş ve bütün ülkelere buradan tren ağları oluşturulmak istenmiş. Maalesef komşu ülkelerdeki Şili ile özellikle aralarındaki durumlar nedeniyle ve madenciliğin kötü gitmesi nedeniyle yapılamamış bu tren ağı. Burada 100'den fazla vagon varmış bu arada. Mezarlık, tren mezarlığı olması çok tatlı bir şey aslında. Hep insan mezarlığına gidiyoruz. Böylesi daha güzel. Burada karbonla çalışan, suyla çalışan çeşitli lokomotifler varmış. Değişik ama zaten şu anda hiçbir şeye yaramıyor. Metal yığını. Evet, İngiltere'den ithal edilmiş bu trenler. Şu anda sadece fotoğraf çekilmek için güzel bir alan oluşturmuş ama çok fazla turist var. Hadi Evet, bakalım. herkes trenlerin üstüne çıkıyor ya da içine giriyor. Genelde üstündeler. Biz de birazdan çıkarız. Şu anda rüzgar çok fena. Burada etrafı Uyuni'nin Tuz Gölü kaplı. Tamamen devasa bir tuz gölü. 12.000 kilometre kare tuz gölü. Hem tuz hem rüzgar bu trenleri eskitmeye yetmemiş. Gerçi bunlar bayağı durumda, kötü durumda ama çok soğuk, buz gibi. Donduk ya. Ben nasıl ineceğim buradan? Atla. Arkamızdaki treni de çok güzel boyamışlar bu arada. Hava buz. Yani burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Düzlükler böyle. Çöl gibi. Evet. Güneş tam tepede. Güneş kremlerimizi sürdük ama buz gibi bir hava var. Öyle dediler zaten. Şimdi Tuz Gölü'ne gideceğiz. 45 dakika sürdü Evet, turumuz. 45 dakika sürdü. Geç kaldık galiba ya. Yok kalmadı. Koşuyoruz. Bütün turistler gitti, sadece ben kaldım. Bütün tren mezarlığı bana ait. He. Kolçani köyüne geldik. Burası o kadar küçük bir köy ki sadece 600 kişiden fazla nüfusu var. Ve burası da bir hediyelik eşya dükkanı. Uyuni'deki Tuz Gölü'nün yanındayız. Bakınız böyle tuzlar var. Sofralık tuz da satılıyor. Böyle güzel hediyelik de satılıyor. Böyle küçük mıknatıslar buzdolabının üstüne. Evet, böyle çok güzel hediyelik kutular var içinde. Açıp maalesef alamıyoruz. Almak isterdim ben aslında arkadaşlarıma. Çünkü yolda bayağı bir parçalanır bu. Bu arada her sene Tuz Gölü'ndeki 10 milyar ton toplam tuzun 25 bin ton tuzu Kolçani köyünde işleniyor. Evet, burada tuz işlenme süreçlerini göstereceklermiş. Fabrikaya gideceğiz şimdi. Bir de öğle yemeği yiyeceğiz. Burası bayağı çöl. Tuz var içinde. Entonces, Makinede işlenecek tuzlar burada. Burada makine var. Evet, bu makine 40 kilo tuz alabiliyormuş içine. Tuz buraya atılıyor. Bu tuz direkt işlenmemiş tuz olarak şu anda Tuz Gölü'nden getirilmiş. Burada yığılı tuz. Evet, bu makinede Bolivya'da yokmuş, Şili'den getiriliyormuş. Ondan sonra buraya geçiliyor. Burada paketleniyor. Elimde yiyorum milletin yediği tuzu ama sonra bu paketlerle beraber işte şurada tık tık yapıyorlar. Sonra paketlenmiş oluyor. Eğer buradan alırsanız 5 bolivianos tutuyorlar. Marketten alırsanız 15 bolivianos. Bize satmaya çalıştılar galiba. Biz fabrikaya gideceğiz zannediyorduk da bizi buraya getirdiler. Gideceğiz diye düşünüyorum ama burası fabrika olamaz herhalde. Yok, Küçücük bir bence yer. tuzun işlendiği fabrika dedikleri yer burası. Bilemiyorum. Yani şimdi yemek yemek için buraya geldik.
Bize masa hazırlamışlar. Buradaki her şey tuzdan yapılmış. Bakar mısınız koltuklarımıza? Ne olur, çok tatlı. Bakın, tadına bakayım mı? Gerçekten tuz. Bak, Evet. tadına bak. Oturacak yerler de değil mi? Bakar mısın? İstemiyorum, bakmak istemiyorum. Oturacak yerler de tuz, duvarlar da tuz. Bizim şoför benim eşim diyor. Kadın da kovalıyor. Evet, evliler, çocukları var ama hala flörtleşiyorlar. Ha, evliler miymiş onlar? Evliler, çocukları da şu gördüğünüz Hayır be, o benim çocuk. karım dedi. Kadın da o peşinden koştu. Aa, değilmiş, pardon. Olmasını istiyor demek ki. Dünyanın en büyük tuz gölündeyiz. 12.000 kilometre kare. Yani git bitmiyor zaten. Arabayla gitti bitmedi. Dahası var zaten. Bu bir üçgen. Hem Arjantin'de hem Şili'de bu tarz tuz gölleri var. Dünyadaki bütün, demeyeyim artık, %70'e varan lityumu buradan çıkartıyorlar. Tabii birçok şey daha çıkıyor bunların arasında. Zamanında burada sadece tuz olduğu için lamalar buradan tuzları taşıyorlarmış Taria'ya. Yani Taria Arjantin sınırında, Bolivya'nın Güneyinde. evet, küçük bir şehre. Taria'ya kadar taşıyıp Taria'dan da koka ve mısır alıyorlarmış ve başka şeyler karşılığında. Takas yoluyla alışverişlerini yapıp geliyorlarmış. Lamalar yapıyormuş takası, düşünsenize. Burada 20 dakika uzaklıkta arabayla Volkan Tupaca var. Volkan Tupaca'dan gelen gazlar burada böyle kabarcıklar oluşturuyor suda ve romatizmaya iyi geldiği söyleniyor bu suyun. Su buz gibi. İçinde sülfat var bol miktarda. Küçükleri görebilirsiniz. Evet ama su sıcak değil. Oldukça soğuk. Bayağı içilebiliyormuş. Adam eliyle aldı ağzına götürdü. Bayağı güzel. Ben şimdi fotoğraf çekeceğim. Çok güzel fotoğraflar çıkar buradan. Evet, volkana yakın olması da bize ayrı bir cezbetti tabii. Cezbetti. Cezbetti. Bayağı güzel görüntüler var da çok soğuk ya, bir de gözüm görmüyor, ekran görmüyor, hiçbir şey görmüyor, çok beyaz, çok yansıma var. Kar yansımasından daha fazla. Evet, Dakar'dayız. Burası rallilerin, araba yarışlarının yapıldığı bir yermiş. Tuz Gölü'nün üstünde yapıyorlar yani bunu, araba yarışlarını ve motor yarışlarını. O yüzden de arkamızda Dakar Bolivya yazıyor kocaman. Gözlüğüm kırıldı, güneş gözlüğüm. Kör olacağım ya, acayip yansıma var. Çok fena. Karşımızda Transformers, Robocop, dinozor, her şey var. Metalden yapılmış metal işçiliği, Bolivya sanatı yazıyor. Evet, tip atın diyorlar bir de. Biraz para gönderin bize. Bahşiş. Şöyle. Pegasus da burada. Minik burada fotoğraf çekiyor. Biz de çektik. Şimdi 50 dakika bir mola vermişiz. Şuraya gidiyoruz. Muhtemelen burada bu kadar çok kalmamızın nedeni Tuz Oteli, evet. Tuz Oteli miymiş burası? Olabilir. Bakalım. Biz de Tuz Oteli'nde kalacaktık. Hangimizin Tuz Oteli daha güzel, bakacağız. Ya ne bileyim, burada 50 dakika niye mola verdiğimizi bilmiyoruz. İşletme Muhtemelen. çünkü burası muhtemelen. Evet, mola yeri. Arabaların ve motorların yarışının yapıldığı yer Dakar. Bayağı sert zemin ya. Evet. Yani öyle motocross falan yapılacak bir yer değil. Böyle sert, düştün mü bitti yani. Parçalandı. 4x4'süz gelemezsiniz arkadaşlar. Yani turla gelmek zorundasınız diyor. Evet. Biz çünkü tursuz Şili'ye, güneyden gidelim diye düşündük ama imkansız olduğunu Yine anladık. aynı fiyata geliyor bu arada. Tursuz gitsek. Yani neredeyse aynı fiyat, Yani evet. Ve bir yerde görememiş oluyorduk. Evet. Burası Tuz Oteli. Evet. Buradaki her şey tuzlanmış. Ve tabii çatılar hariç. Çatılarda tuz yok. Burada bir tuzdan saat saat kulesi var. Tuzdan heykel var. Evet, kolonlar da tuzlu. Evet, her şey tuz. Oturacağın yerler ve tuz tabureler. Burası otel değil ama ya restoran yapmışlar buraya. Tuzdan restoran. Yok, otel. Otel mi? Ha. Primer otel. Ha, tamam. falan Odaları var. falan da varmış. Dünyadaki ilk otel yazıyor tuzdan. Belki de tek. Playa Blanca diyor. İçeri geçelim bakalım. Burada dükkan varmış.
İşte işletme yapmışlar tuzdan. Tuzdan langırt. Tuzdan değil tabii ki. Haylaz çocuklar ya. Her yerimi tuz yaptılar. Tuzdan yapılmış işletme. Her yer yerler tuz. Her yer tuz. İçimiz dışımız tuz oldu. Sizin için tuz deneyeceğim şimdi. Tadına bakacağım. Gerçi elim pis ya. Tuzların da üstüne basmayan kalmıyor zaten. Nasıl? Güzel tuz. Kaliteli tuz. Bayağı bayraklar dalgalanıyor her yerden. Türkiye bayrağı varmış bakalım. Gözükmüyor arkadaşlar. Nasıl gözükmüyor? İlla ki vardır. Yok ama. Bakalım. Türk bayrağını göremedik maalesef. Türk bayrağı yok. Her şey tuz, her şey tuz. İçimiz dışımız tuz oldu. Oturduğum yerde tuz, bastığım yer tuz. Tuvalete giriyorsunuz tuz. Tuzlar kristal halde. Acayip güzeller. Çok güzel gözüküyor. Şuna bak. Altıgen mi bu? Beşgen. Beşgen. Bir... Bayağı yani çizilmiş gibi. Gerçekten birisi çizmiş gibi. Hepsi geometrik. Bak. Ezim, Ayaklarına gölgen. bak. Çıtırtıyı çek. Çıtırtı. Bayağı güzelmiş burası. Çok güzel. Fotoğraf çekmek için burada durdular. Evet, en güzel yer burası. Size bakmak istiyoruz. Bakamıyorum. Cristales de sal. ¿Ya? Evet. Şu ayağımı da koparıp size göstermek istiyorum da bayağı kaya gibi sert. Şuna bakın. Eve götürelim bence bunlardan ya. Bayağı sağlam. Kış, İşlenmemiş tuz. yani kışı çıkarırsın. Odun olarak yakacağız herhalde bunu Gökoş. Odun olarak mı? Yani kara benziyor. Çok sert. Mükemmel betimlemeler, tasvirler. Evet. Dinozorunuzla fotoğrafta çekildik. Şimdi nereye gidiyoruz Ezgi'cim? Şimdi Incoasi Island. Yani kocaman kocaman kaktüsler var. Ben buradayım. Buradan geçince Ezgi orada bekliyor. Gökhan çok hızlı hareket etti. Çok kadar flash gibi 12 adam ya. metre boyunda kaktüsler var arkadaşlar. İnanın. Daha dur Ezgi'cim daha gitmedik. Oraya gidince anlatsam. Ben bu kristalleri bayıldım. Ben burada uyurum. Şimdi Incosi Island, Incosi adasına geldik. Burası çölün içinde devasa kaktüslerin olduğu bir ada. İnanılmaz güzel bir yer. Gerçekten iyi ki gelmişiz. Kaktüslerin boyu 12 metreye kadar uzanıyormuş. Çok büyükler. Her sene 1 milimetre artıyormuş ve milyonlarca yılla beraber bu şekle gelmişler ama of bunlar acayip ya. Oo, inanılmaz. Altımız tuz çölü. Boydan boya her taraf tuz. Önümüzde de yanımızda da şey var. Bu devasa kaktüsler var. Şey gibi peluş oyuncaklar gibi. Fantastik bir dünyadayız ya şu anda. Oh. Neyse ayakkabıda bir şey yok. Yani ben şu an büyülendim. Kaktüs köyü gibi burası. Şirinlerin köyü var ya, onu kaktüsten yapmışlar. Bayağı da şirin bir ada yani. Ada ama köy gibi geldi bana. İçinde yaşayan kimse yok sanırım. Nasıl yaşasınlar? Yok şeyler yaşıyor ya. Kim? Neydi hayvan adı? Hayvanlar yaşıyor burada. Böyle bir ada. Etrafını dolaşıyoruz şu anda. Boydan boya. Evet, bu da sol cephesi. Ama aynı zamanda güneş yakıyor. Buz gibi. Uyuni'den hala çıkmadık. Hala oyun içindeyiz. Bolivya bayrakları dalgalanıyor. Gitmekte bitmiyor Tuz Gölü. Bayağı büyük, geniş, devasa bir alan. Her yerde kaktüs var.
çok etkileyici bir yer. Ezgi üşümüş. Gökhan lütfen ben Yani gelmeyeyim yol ya, boyunca bir köy. yol boyunca tuz yollardan geçtik. Normalde karlı yollara tuz dökerler kaymasın diye. Buraya kar döksek. Burası bildiğiniz zaten buz gibi. O yüzden bunu buz olarak düşünebilirsiniz. Tuz değil de. Zaten iki kelime birbirine çok benziyor. Tuzun üstü bu arada bence çok soğuk değildir. Rüzgar çok soğuk esiyor. Ve güneşi Tuz Gölü'nde batırıyoruz. Batıracak mıyız bilmiyorum. Burada fazla Batıramayacağız. dayanamayız. Kafam üşüdü. Kafam yandı. Burada tek başımıza gibi gözüküyoruz sadece, değil mi? Kimse yokmuş gibi. Ama hemen arkamızda insanlar var. Yeter artık, gidiyoruz. Hoşçakalın. Hadi. Adios. Yeni kalktık, koştuk, kahvaltı yaptık, çekim yapamadım. Burası Tuz Otel. Her şey tuzdan, oturacak yerler, zeminler. Kahvaltıyı burada yaptık. Duvarlar, her şey tuzdan. Şimdi koşturuyoruz, bizi bekliyorlar. Biraz geç kalktım. Bu da bizim oda. Yerler tuz. Duvarlar aynı şekilde. Yatakların altları. Şurada bir tane heykel var. Oturaklar, tabureleri. Evet, sevdiğim güzel bir yer ama çok soğuktu. Akşam dondum, ilk defa soğuktan dondum yani. Yorganı kafama almasam nefes alamayacağım yani, o kadar soğuktu. Böyle bir yer işte. Genellikle turistler var, Avrupalı turistler. Jiplere gidiyoruz. Heykel tuz. Ha evet, bu heykel tuz. Lama. Lama heykeli. Evet. Gidelim bakalım. Otelin dış tarafı da tuz. Her yeri tuz. Kapılar tuz değil ama. Bugün parlıyor. Oluklar da tuz değil. Kaldığımız köyün merkezinde de böyle şeyleri koymuşlar. Kaktüsleri koymuşlar. Çok sevimli gözüküyorlar. Diken bayağı sağlam dikenler. Hiç bu kadar büyük kaktüs görmemiştim. Böyle birkaç göz burun koyacaksınız. Süper karakterler olur bunlar ya. Latin Amerika'da zaten köpekleri görünce insanlar aklıma geliyor. Karakterler çok farklı, değişik köpekler var. Sakallı, saçlı vesaire, punk. Her türlü köpek gördük. Burada kaktüsler. Orta parmak çıkaran kaktüs var. Bunlar tavuk ayaklarına da benziyor. Güzel kaktüslermiş. Volkan Olagi'nin önünden geçiyoruz. Şu an aktif değil. En son 100 sene önce patlamış. Korkulacak bir şey yok. Yanında da Şili sınırı olan bir dağ var. Karlı dağlar. Ama San Juan'a yakınız. Yarın San Pedro de Atacama'dan Şili'ye geçeceğiz. Bir sürü sınır var. Hala tuz üstündeyiz. 100 kilometreden fazla yol var önümüzde. Şimdi sarı tuzlar bu sefer. Beyaz da sarılaş tuzlar. Galiba volkan çevresinde olduğu için sarı. Evet. Aktif olmasa da etkisi vardır. Muhtemelen. Önümüzde de Volkan Şilege var. Volkan Şilege'den tuz çıkarıyorlarmış. Renkli dağ olarak da, renkli volkan olarak da anılıyormuş. Çünkü üst üstü tarafı renkli. renkli, evet, kırmızı yeşil tonları var. Aktif değil ve de aktif olmamasını içine göçük. Oradan da anlayabiliyorsunuz üst tarafı. Evet, şu anda demir yolu boyunca Şili-Bolivya sınırından yürüyoruz. Bu taraf Bolivya, bu taraf Şili. Ama niye geçiş yapabiliriz o zaman? Şili'ye geçiyoruz. Hoşçakalın. Koşalım mı? Koşmayalım. Vururlar mı? Dondum ya. Ya yalancı bir güneş var. Sanki fotoğraflarda böyle sıcakmış gibi gözüküyor. Aldanmayın. Olagi nerede? Olagi şurada mı? Şu karşıdaki lavları olan, şu beyaz lavlar olan yer Olagi, Şili'de olan aktif yanardağ. Şu dağ, renkli dağ. O benimki renkli volkan. Oradan tuz çıkarıyorlarmış. İsmi renkli volkan. Şilege ismi aslında ama renkli volkan da diyorlarmış. Ya da tuz volkanı diyorlarmış. Yani volkandan tuz çıkarmaları benim çok değişime gitti. Yine bir mola daha verdik. Şu an uçacağız. Çok az kaldı. Dayanamıyoruz rüzgara.
Volkan Olage'nin oradayız. Bağırmak zorunda kalıyorum rüzgar yüzünden. Volkan Olage'nin üstü beyaz lavlarla kaplı. Şu an bulunduğumuz yerde Santa Rosa Mirador, yani kuş bakışı Santa Rosa gözlem yeri. tepesindeyiz. Evet, manzara güzel olacak galiba, bakalım. Tuvalet bile 5 bolivianos. 1 Oradan dolar. anlayın turistik 1 olduğunu. dolar yani. Burada bir dinozorumuz var. Bu yeşil karnabaharcıklar karbon oluyor. Arayet atıyorlar ismini. Trenlerin ulaşımı için kullanılıyor. Trenlerin Tren yakıtı için. yakıtı olarak. Nerede? Pode descer, Matos, queria tirar foto do Perdiz. Esos perdices suerte İneyim mi? siempre andan en pareja Bence. y Biraz önce kovaladım. Perdis diye bir hayvanmış. Kanatlı olduğunu bilmiyordum. Uçtu gitti. Yürüyordu fıtır fıtır önce. Gökhan'ı görünce pır pır uçtu. Laguna Canyapa'dayız. Burası doğal alandaki, doğal rezervdeki lagunaların ilki ve burada 3 tane flamingo türü var. Çok zor görülüyorlar. Bolivya flamingosu, Şile flamingosu ve Ant flamingosu. Bolivya flamingosu siyah oluyor. Şile flamingosu kırmızı, pembe gibi kırmızı ve Ant flamingosu da beyaz oluyor. Bol miktarda potasyum var ve boraks var. Boraks neye yarıyor? Giysilerin ham maddesinde kullanılıyor ve temizleme maddesi olarak. Şu an buz gibi, göl biraz buz tutmuş ama çok güzel flamingoları bekliyoruz. Çok güzel ya. Baya güzel. Gökhan dona dona fotoğraf çekiyor yavrum. Evet ama değer yani burada. Şu renklere bakın ya. Güzel. Ya kamerayla anlaşılacak bir şey değil yani bu. Arbol de Piedra'dayız. Yani taş ağacı. Taş ağacı ne? 7 metre yüksekliğinde bir kaya. Ama ağaca Şuradaki. benziyor. Şu arkamızda şu anda rüzgarı kesmek için bir kayanın arkasına saklandık. Öyle çekim yapıyoruz. Taş ağacının özelliği rüzgarlarla oluşmuş. Yüzyıllar boyunca. Buradaki aslında tüm kayalar O yüzyıllarla gözlerin kızarmış. oluşmuş. Çok fena. Evet, çünkü çok rüzgar ve kum var. Çekim yaptık kumun içinde. Burası bir çöl. Siloli çölündeyiz. Bildiğiniz çölde gidiyoruz yani. Burada sanki başka bir gezegendeymişsiniz gibi. Böyle kayalar, taşlar, etraf, Evet. çevre. Yani ve bir otel varmış çölün ortasında. Biz de düşündük çölün ortasında kamp yapsak ne olur acaba diye. Yok yok dedik sonra. Pek yemedi yani. Korktuk biraz. Burası deniz seviyesinden 4500 metre yükseklikte. Nefes almaktan zorlandık. Yine koka yaprakları yardım etti. Biz koca görüyor musunuz? Bu tavşan kanguru karışık bir şey. Garip bir şey. Elma da yiyorlar bunlar. Havuç yiyorlar, elma yiyorlar. Dışarıda 10 dakika kalın, donarsınız. Buz tutarsınız, o kadar soğuk dışarısı. Şu anda Antarktika'da, kutuplarda gibiyiz. Donuyoruz. Elim çıkmıyor. Daniel'e teşekkür ederiz. Bizi 2 gün boyunca gezdirdi. Adam bayağı süper bir adam. Koka yaprağı çiğniyor. Ben de çiğniyorum aralarda. Ayrıca koka yaprağı hep
poşetleri yeşil. Ben artık bu tarz yağmurluk giyen yeşil teyzeleri gördüğüm zaman bile koka zannediyorum. Burada kokadan başka ihtimal yok yani. Hem çok soğuk hem oksijen yetersizliği hem vesaire koka gerekiyor. Yani zorlu bir yolculuktu. GoPro bozuldu, hiç çekim yapamadık. Fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya çalıştık. Colorado Gölü'ne geldik. Şuradan şöyle gösterelim. Siz tabakasını görüyor musunuz Ezgi? Evet, acayip bir yer Acayip bir burası şey. ya. Her renk var. Yani Kırmızı, siyah, beyaz. yeşil, mavi. Beyazlar boraks, kırmızılar Algler. alglerin pigmentosu, algler. Siyahlar ne acaba? Siyahları bilmiyoruz, öğreneceğiz. Ama burası doğal koruma alanı içinde, doğal sit alanı. 150 bolivianos verdik bu tüm göller için. Toplamda 9 göl var. 9 göle 150 kötü değil, hiç de fena değil. Flamingoların yanına gidiyoruz şimdi, sessiz olalım diye. Sessiz gidiyoruz. Kimse yok burada, turist yok neyse ki. Yalnız var ya, inanılmaz bir yer. Hani dünyada bu kadar çok bilinmemesinin nedenini bilmiyorum. Hep Machu Picchu duyduk. Machu Picchu güzel de burası da inanılmaz Yani güzel. Machu Picchu'dan daha güzel bence burası. Yok yani bilmiyorum. İkisi de ayrı güzel, öyle diyeyim benim için. Ama burası yani kesinlikle gelinmesi gereken Ya bir yer. bu soğuktan buzun üstünde ya fotoğraf makinemin şarjı bitti bir seferde. Şunu çekemiyorum. Muhteşem bir görüntü bu. Flamingolar sanki bale yapıyor. İnanamazsınız ya. Çok tatlılar. Pembiş pembiş. Bu arkada gördüğümüz Ant ve Şili flamingolarıymış. Biz gelir gelmez biraz uzaklaştılar ama yine eski hallerine döndüler. Çok güzel. Ama ben burada yaşarım ya. Beni burada bıraksalar 2 gün yaşarım gerçi. Maksimum 2 gün yaşayabilirim ben burada. Çok soğuk çünkü ve acayip esinti var. Ha? Buradan da buz gibi. İçiliyordur bu su ya, içiliyordur. Arkamızda Dolduralım. yalancı bir güneş var burada. Oo. Bu görüntüyü gördüğümüz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Benden kaçıyorlar. Bu beyazlar boraks. Donduk. Beyazları basmazsa içine çöker. Evet, Arkadaşlar. nereden geçeceğim? Yani Gökhan, beyazlara bas diyorum çünkü diğerleri içine göçüyor ve diğerlerinin içine göçüp ayağınız tamamen ıslanıyor. Bayağı dikkatli gitmek lazım. Flamingolar gibi. Burası ne? Aa, bu bok. Bunların hepsi hayvan boku. Niye buraya koymuşlar? Nasıl yani? Flamingolar mı? Nasıl? İyi de sadece buraya mı gelip yapıyorlar? Evet, buraya gelmişler. Bunlar da James'in flamingoları çeşit olarak bu arada. Daha çok James'in flamingoları var. Ve buraya gelmemiz biraz zor oldu çünkü 4x4 jiple geliyorsunuz buraya. Başka türlü gelemiyorsunuz. Jip yamuldu zaten. Jip Kapının yamuldu. kapının bir tarafı açılmıyor şu anda. Benim dudaklarım çatladı, kıpkırmızı oldu, yüzüm mahvoldu, her şey. Evet. Yani acayip bir iklim var. Aktif yanardağdan çıkan su buharını gördük biraz önce. Kükürt kokusu vardı. 10 metre, 50 metreye kadar çıkabiliyor. O buharlar 10 metreye kadar çıkabiliyormuş. 50 metre. 50 metre mi? 10 ve 50 metreye kadar Ha, 10 ve sıcak 50 su metre ve kadar. buharı çıkabiliyor. Ezgi takip et. Ben videoyla uğraşıyordum. Ah. Şimdi aşağıya doğru gidiyoruz. Başkalarını göreceğiz herhalde. Deniz seviyesinden 4850 metre yükseklikteyiz. Nefes alamıyoruz. Nefes almaya çalışsak da Kapak maske bence. takmak zorundayız. Burada ciddi bir kimyasal sülfür dioksit var. Hızlı konuşuyorum. Geyser'e geldik. Bu hala aktif olan volkan. Çamur kabarcıklarının çıktığını görebilirsiniz. Çamur Şu an kabarcık. arkamızdan buhar çıkıyor. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Programı kapattı Ezgi. Hadi Maskeyi kapatıyoruz. kapadım. Gökhan devam etsin. Burada bayağı sağlam bir jeotermal santral kurulacak potansiyel var. Fakat şu ana kadar hiç kimse değerlendirememiş. Rehberimiz söyledi. Covid zamanı burada oksijen üretilmiş, tüplere doldurulmuş. Sanki Ay'da veya Mars'ta veya başka bir gezegendeyiz gibi burada da.
Biraz önce bahsettiğimiz oksijen tüpleri, Covid zamanında yapılan oksijen tüpleri de yan taraftaki fabrikada yapılıyormuş. Camlar pis olduğu için şuradan şöyle göstereceğim. Her yer toprak oldu. Camlar açılmıyor artık kum parçalarından. O yüzden maalesef kimseyi de indiremiyorum. Soğuktan donarız burada. İndirirsem bileti döverler beni. Sabah kalktık. Sabah saat 7. Şile'ye doğru gideceğiz. Akşamları çekim yapamıyoruz. Çok yorgun bir şekilde geliyoruz. Hatta nerede olduğumuzu bile bilmiyorduk. Böyle bir yerde kaldık. Bayağı soğuktu her zamanki gibi. Başka bir yer yok çünkü otel yok vesaire yok. Buralarda böyle küçük konaklama yerleri var. Şu ileride Aguas Calientes varmış. Akşam girecektik ama o kadar yorgun ve halsizlik ki girecek halimiz yoktu. Sabah bir baktık. Burada bir laguna var. Laguna yine tuz, boraks vesaire karışımı alan. Çok soğuk hala. Şimdi kahvaltı yapıp gideceğiz. Yani buranın adını bilmiyorum şu anda. San Pedro muydu? Neydi? Öyle bir şeydi. Hiçbir şey halim yok. Jipler bizi bekliyor. Buradan turla beraber Uyuni'ye geri dönüş yapacaklar. Biz tam tersi Şili, Atacama sınırına doğru devam edeceğiz. Şimdi kahvaltı zamanı, çok fazla da konuşamıyorum. Daha yeni kalktım. Böyle bir yer işte. Çok zor bir yer. Herkes odada uyuyor. 6 kişilik. Başka oda yok. Tek ayrı ayrı odalar yok. Dediğim gibi her zaman gibi turistler var. Avrupalı. Böyle bir yer. Körek burasıydı. Burada kahvaltı yapacağız. Pankek yiyoruz. Donuyoruz. Ya arkamızda Laguna Verde yani yeşil göl var. Bu tarafta da beyaz göl var. Evet, bir beyaz göl var. Arka tarafta yeşil göl, turkuaz renginde ama çok gözükmüyor. Dağa Evet, çıkmak onu gerekiyor onun görmek için. Likankabur'a çıkmak lazım. Likankabur çok ünlü. Ünlü bir volkan. Evet, şuradaki Licancabur, arka taraftaki orası Bolivya. Bu tarafta bir yanardağ ismi söylediler ama unuttum. Şili. Arka tarafta da Arjantin sınırı var. Şu anda biz tam ortasındayız. Şurada flamingolar var. Ya. Ama flamingo sürüsü var. Ve üstten bakıldığında zümrüt yeşili gözüküyormuş. Ama yanardağa çıkmak için çok soğuk bir hava. Ve gölde bol miktarda arsenik bulunuyormuş ve içindeki Potasyum vesaire evet, rengini veriyor zaten bu içindeki bu malzemeler. kimyasallara alışkın mikroorganizmalarmış ve yoğun gün ışığı nedeniyle de çok fazla radyasyon varmış. Şili sınırına geçiyoruz şu an Bolivya'dan. Burası çok kalabalık. Bayağı ana baba günü yani. Geçenlerin çoğu Avrupalı. Şili sınırından da 2 dakikada geçtik. Çok kolay oldu. Sadece form doldurdular. Ondan sonra şimdi yola koyuluyoruz. Neredeyiz biz? Sınırdan geçtik. Şimdi bir servise bindik. Bir yarım saat 40 dakika sonra Atacama'da olacağız. San Pedro de Atacama'da olacağız. Şu anda Şili'deyiz. Bakınız form dolduruyorum.